sanatçı ve yazar dostum Onur Akay'ı sonunda yakaladık. Onurcuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Bilal Özcan TV'de olmak haftalar sonra çok güzel. Gerçekten ben de çok özledim Bilal abicim. Bir 15 gün oldu herhalde değil mi canlı yayın yapmayalı? Bu bana bir yıl gibi geliyor sanki. Evet. Özlemişim Ben de bana. bu aralarda işte müzik çalışmaları, biraz yazılar, köşe yazıları, romanla ilgili bir roman yazıyorum uzun Çok süredir, güzel, 1,5 yıldır. İşte çok güzel. onların çalışmaları, özellikle müzik çalışmaları engel oldu. Diğerleri engel olmuyor ama stüdyo çalışmalarına denk gelince ayarladık. Artık her çarşamba, Evet. çarşamba günlerim çok müsait. İnşallah Bilal Özcan TV izleyicilerle burada buluşacağız. Evet, sevgili Onur Akay'la haftada 2 gün yayın yapıyorduk ama yoğunluğundan dolayı, şimdilik, haftada bir güne indirdik. Çarşamba günleri kendisinin Akçay'da olduğu günler, müsait olduğu günler, çarşamba günleri yayın yapacağız. Daha sonra işlerini yoluna koyduğu zaman yine Allah izin verirse haftada 2 güne çıkarız Tabii. yayınlarımızda. Bu arada kendisi sizler için de bir sürpriz olan bir kitap, bir roman hazırlıyor. Çok merak ediyorum konusunu. Bana da sürpriz dedi. Bakalım o da gelecek Onur Akay'dan ve büyük ses getireceğini tahmin ediyorum. Çünkü uzun Şöyle bir süredir şey söyleyebilirim. evet. Bilal Özcan'da bir farklı karakter de var romanın Öyle içinde. mi? Ha, ha, çok Böyle bir sürprizi duyurmuş olayım. Belki Afran fanlarını mutlu edecek bir roman olabilir. Evet. bakalım. Uzun süredir hazırlandığını biliyorum Onur Akay'ın bu roman için. Peki yayına girerken Rütük'ün bir cezası haberi geldi arkadaşlar. Biz burada konuşmuştuk, gündeme getirmiştik. Now TV'deki Kıskanmak dizisinde çok anormal şeyler oluyor diye. 3 hamile kadın var ancak hiçbiri kocalarından değil diye anlatmıştım burada. Kadın sevgilisinden hamile kaldığı için Allah'ım sana şükürler olsun diyor. Evli barklı kadın. Bunlar kocalarından değil sevgili ve bunu ekranda bir dizi hikayesi içinde, senaryosu içinde anlatıyorlar gayet normalmiş gibi. Bunu çok sert bir şekilde eleştirmiştik burada. Kıskanmak dizisi ve çok da seyrediliyor. Milletin merakı oluyor tabii böyle şeylere. Evlilik dışı ilişkiler olağan senaryo haline getirilmişti ve e, biz bunu konuşmuştuk. Ahlaksızlık topluma dayatılıyor. Metresliği özendiriyorlar sözleriyle. Şimdi o kadar çok Rütük'e şikayet gitti ki Rütük nihayet görevinin böyle ahlaksızlıkları denetlemek ve cezalandırmak olduğunu hatırlayabildi diyorum. Kıskanmak dizisinin 3 bölümünde evlilik dışı ilişkiyle ihanet temalarının yoğun biçimde işlenmesinin milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi diye Rütük açıklaması. Yani bu %3 idari para cezası şu demek arkadaşlar, kanalın bir önceki brüt reklam geliri, brüt olarak elde ettiği ticari reklam gelirinin %3'ü yani 100 milyon lira reklam geliri elde ettiyse Ocak ayında onun 3 milyon lirasını ceza olarak Rütük Now TV'den kesecek. Yeter mi? Hayır. Yani yine bildiklerini okumaya devam ederler diye düşünüyorum. Eee, çok acayip Rating, çok rating Bilal abicim. evet, Rating getiriyor. Reklam geliri yüksek. O kadar ceza verince de bir sorun olmuyor. Ama tabii işte toplumun ahlakı konusunda e, önemli aslında. Bu şikayetler boş yere yapılmıyor. Birçok sorunu onun için de yaşıyoruz. Yani diziler kötü örnek oldu. Bu genç çocukların elinde silah olması, bilmem işte böyle silah yerine geçen başka türlü şeyler kullanmaları, hep özenmeleri, bu nedenle tabii sosyal medyanın da etkisi var ama yok değil mi? Toplumda aslında böyle şeyler de var. var ama bu kadar anormal değil yani silah yani biz mafyayla bu kadar iç içe yaşamıyoruz ya. Tabii.
bu kadar anormal değil. Diziler abartıyor. Her dizide var artık. Her dizide maalesef var, böyle rezaletler. Bakalım bunu önleyecek mi, devletin ilgili kurumları, yoksa hakikaten, kendi hâline mi bıraktılar yapımcıları, göreceğiz. Bu arada, Onur Akay haftalar sonra geldi ama çok bomba bir haberle geldi arkadaşlar. Bana anlattı. Çok ilginç ve çok güzel bir gelişme var. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde. Yayınımızın akışı içinde o konuya da değineceğiz. Onur Akay'ın yazısı var bu konuyla ilgili. O yazıyı da sizlere okuyacağım arkadaşlar. Bugün özledi herkes. Uzun süredir konuşmuyoruz. Gerçi Bilal Özcan TV'de haberlerin hepsi yer alıyor. Bir tek ben değil, Bilal Özcan da gelişmeleri, her şeyi duyuyor. Ben bile zaman zaman Bilal Özcan TV'den öğreniyorum. Bilal abicim ve onun üzerine araştırıyorum. Diğer programda bulunan gazeteci, astrolog yorumcularınızı izliyorum. Çok güzel programlar. Arzu da Hepsini var. akşamları, geceleri vakit buldukça izliyorum. Arzu Hanım'la olsun. Evet. Yine dünkü programınızdı değil mi? Dün İpek Hanım'la, evet. İpek Hanım'la dünkü programınızda Mert'le ilgili çok güzel şeyler söyledi. Onu da izledim gece. Evet. Evet. Doğru Çok söylüyorsun. güzel. Bilal Özcan TV bu konuda duayen gazeteci Bilal Özcan sayesinde Türkiye'de magazine yön veriyor gerçekten. Hiç kalmadı Bilal abicim. Magazin diye bir şey kalmadı. Yani sabah programları başka türlü şeyler yapıyorlar. Değişti formatlar. İşte ondan dolayı sadece Bilal Özcan TV kaldı vallahi. Sen kaldın yine Bilal abicim. Hep sen yönlendiriyorsun. Çünkü magazin gazeteciliği yavaş yavaş maalesef ortadan kaldırılıyor maalesef. Yani magazin gazetecisi de yetişmiyor. Olanlar da bu işi bırakıyorlar. Yapmaya çalışanlar da hakkıyla yapmıyorlar. Başka işlere yöneliyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. Haber için, gerçek anlamda magazin gazeteciliği haber için yapılmıyor ne yazık. Hep çıkar, hep küçük menfaatler peşinde insanlar. Ama yine de çok şükür bizler ayaktayız. Sizlerin sayesinde, senin gibi katkıda bulunan değerli arkadaşlarım ve bizi izleyen, insanlar sayesinde çok şükür. Magazin yazarı da kalmadı gibi bir şey Bilal abicim değil mi? Magazin yazarı da yok artık. Çok az. Çok az, çok Eskiden neler yazılırdı, çizilirdi, ne kadar çok yazarlarımız vardı. Siz de yıllarca yazdınız evet, köşe yazıları. O zaman tabii yazılı basın daha çok talep görüyordu. çok. Ama şimdi de sosyal medyadan yazılıyor ama bir köşe yazısı tadı gibi değil. Ben onu da sürdürmeye çalışıyorum. Bravo. Ben yine, Evet. yine başlayacağım yazılarıma. Ne Eee, kadar güzel olur. bilalozcan.com'da Bilal abicim Yine başlayacağım. yazabilirsin. Doğru. Onur Akay Medya'dan sana bir teklifte de bulunabiliriz. Ay canım benim, canım benim, canım benim. Ben Eee, de Kanal 6 Haber'de başladım Ya, yazılarıma. Orada da köşe yazıları yazıyorum. hayırlı Bugün olsun. üçüncü Evet, yazım yayınlandı. Tabii Onur Akay Medya'da devam ediyor yine yazılar. evet. O şekilde yazmak güzel bir şey. Çok güzel bir şey tabii. Onur Akay. Yorumculuk da senin sayende Bilal abicim. Sen yorumculukta benim hocamsın, beni yetiştiren kişisin. Estağfurullah, estağfurullah. Sende o yetenek olmasa zaten mümkün değil, olmazdı. Sen son derece güzel konuşuyorsun. Tane tane İstanbul Türkçesiyle anlatmak istediğini en güzel şekilde ve sen çok okuyan, çok yazan bir insan olduğu için her konuya da vakıfsın, araştıran da bir insansın. Sen sanatçı olmasaydın gazeteci rahatlıkla olabilirdin güzel kardeşim. Eğer Tabii çok sevdiğim bir olabilir. meslek yazarlık. Ama yine de Evet. yazar olarak da, gazeteciliğin bir kısmını çok güzel icra ediyorsun. Habercilik de yapıyorsun aslında. Aslında Tabii haberler de e, bulup çıkarıyorsun.
araştırmadan dolayı özel haberleri yakalayınca köşe yazımın içinde yer verince tabii bu habere dönüyor diğer medya kuruluşları tarafından. Haber de olmuş oluyor tabii Bilal abicim. Gazeteci diyenler de oluyor bana, yazıyorlar. O şekilde de anlıyorlar ama tabii ben yazarım, gazeteci sizlersiniz Bilal abicim. Sadece araştırmacı, yazarlık yapıyorum onu severek. Böyle keyif veriyor bana yazmak. Onur Akay araştırdı ve yazdı arkadaşlar. Çok sevdiğimiz iki insanın ayrılık haberini Onur Akay'dan duymuş ve çok üzülmüştük. Henüz daha bir ay Yılbaşı olmadı. sonrasında. Bir ay olmadı değil mi Onur Akay? Sen Hemen yılbaşı sonrasında olmuştu Bilal oldu mu? abicim. Ne çabuk geçiyor o zaman. Evet, ayrılık Tabii. haberini Onur Akay'dan duymuş ve çok üzülmüştük. Ancak onların barışma haberlerini de yine Onur Akay'dan aldık ve sonraki gelişmeler. Hele dün yaşanan bir gelişme var ki Onur Akay biraz sonra anlatacak. Ama ben öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu Kanal 6'daki köşende Sabah Tümer'le ilgili ilginç bir şey yazdın. Ondan kısaca bahseder misin lütfen? Evet, Sabah Tümer bir YouTube kanalında gazeteci Adem Meta'nın kanalına konuk olmuş. Orada haberleri uzun süredir izlemiyormuş. Haber spikerliği de yaptı Sabah Tümer Bilal Yaptı. abicim. Sen Önce bilirsin. haber spikeriydi. Geceleri Tabii, son haberi o geceleri. sunuyordu. Show TV'de. Tabii, Show TV'de. Sonra ana habere de geçti Son sanıyorum bir dönem. çok başarılı İşte olunca gece haberlerinde de çok böyle keyifliydi, izlenirdi programı. İşte ana haber sunarken spikerlik döneminde fuşya rengi bir ceket giymiş. Tabii o zaman da yayın müdürleri, haber müdürleri ceket ve haberin önüne geçer diye eve göndermişler. Başka ceket de yokmuş o gün üzerinde. Şimdi tabii bakınca haber kanallarını izliyorsunuzdur. Ceketler birçok renk farklı giyiniliyor. Hatta e, yani Habertürk'te sabahları haber programı sunan tutuklandı biliyorsunuz Bilal ya abicim. evet. Ela'nın Evet. Ya, giyinişi nasıldı? Sanki bir Ela Rümeysa. sabah programı sunan bir sanatçı gibi giyiniyordu. Ya evet. Çok Mini ilginçti. etekler, mini etekler Evet. giyiniyordu. Yazın İşte strapless bluzlar. bunu anlattı. Orada bu anısını anlatınca benim de dikkatimi çekti. Aslında ne kadar ilginç. TRT'nin tek kanallı olduğu dönem aklıma geldi. Yazımda da yazdım. O zaman böyle mimik yapmak bile, ben spikerlerle de çok görüşürdüm. Semih Sergen hocamdı. Diksiyon dersleri aldım 4 yıl Bilal abicim. Ondan dolayı Mehpare Çelik olsun, Müge Oruç Kaptan olsun, onlarla çok şey paylaşırdım. Mimik yapmak bile ana haber spikerinde TRT döneminde yasakmış. Bir kelime hatası maaşlarından Tabii, kesilirmiş. O tabii. kadar ilginç ve denetim vardı. Sonradan da tabii özel kanallarda da Sabah Tümer'de böyle bir şey yaşamış. Acaba tabii erkekler içinde var mıydı kravat rengi, ne bileyim takım elbise, Reha Muhtar, Ali Kırca döneminde bilmiyorum ama muhtemelen yoktur ama tabii Yoktu. e, bu ana aslında bir ceketin hikayesi değil de haberciliğin işte Bilal abicim, spikerliğin yıllar içinde nasıl dönüştüğünün bir belgeseli gibiydi. Ben dikkatimi çekince böyle köşeme taşıdım ben de. Evet. İyi yaptın. Fuşya rengi ceketle ana habere çıkmak isteyince bunu kanalın sorumlu yayın müdürü diyor ki ya haberin önüne geçemezsin. Sunucu, spiker haberin önüne geçemez. Bununla olmaz diyor. Hemen nöbetçi spikeri çağırın diyor. Gelsin o çıkacak ekrana. Siz diyor evinize gideceksiniz diyor. Müsaade etmiyor Sabah Tümer'in ekrana çıkmasına. Şimdi de söylediğin gibi artık öyle bir kısıtlama yok kadınlar için. Neler giyiyorlar, çıkıyorlar. Tabii. Tabii acaba şimdi günümüzde hangi fuşya ceketleri gereksiz yere yasaklıyoruz? Belki de yani ne yasaklar var ileride bunları konuşacağız. Değil mi Bilal abicim? Evet, Hala evet. gereksiz, önemsiz kalacak belki bir 10 sene, 20 sene sonra.
Öyle. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet, Ayşe Barım'ın bugün karar duruşması vardı ve Ayşe Barım ID iletişimin kurucusu, sahibi, çok ünlü oyuncuların menajeri, Serenay Sarıkaya, Evet. Hande Erçel ve pek çok e, ünlü oyuncuyu zirveye çıkarken onlara destek olan isim Ayşe Barım. Gezi olayları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 12,5 yıl cezaya çarptırıldı ve hastalığından dolayı ileri derecede kalp hastası, beyninde de anevrizma var, beyindeki damarda da şişme var. O yüzden serbest bırakıldı, evine gönderildi, cezaevine değil. Yani ne diyorsun Ayşe Barım'ın aldığı bu cezayla ilgili olarak? Yani ben diğer oyuncular da sürekli dile getiriyorlar. Onun yanında duruyorlar. Kendi de kabul etmiyor, reddediyor. Reddediyor. E, Yani o gerçekten oyuncularla yıllarca çalışmış bir isim. E, Böyle bir şeyi, e, böyle bir suçla yargılanması, ne bileyim, bana çok ilginç geldi. Memoli de e, o Ya, yıllarda ön plandaydı, Mehmet Ali Alabora. evet, Uzun yıllardır Türkiye'de yok. Bu korkuları nedeniyle sanıyorum ki yurt yurt dışına dışında. kaçtı o. Evet. Biz aynı dönem konservatuvarda okumuştuk. Ama Bilal abicim, öyle şeyler düşündüklerini hiç sanmıyorum. Hani e, suçlandığı konu devleti, hükümeti ortadan kaldırmakla ilgiliydi, değil mi Evet. suçlandıkları konu? Evet. İşte orada başka şey, yani sanatçılar çevrecidir, başka şeyler için çıkmışlardı ama tabii başka provokasyonlar oldu, tabii olmadı değil. E, Daha sonra bunu darbe zamanında anladık, daha iyi anladık. Ortalığı karıştıran kişiler vardı. Evet. Evet. Ama bu daha böyle bitmez herhalde. E, Temize yüksek mahkemeye gidecektir diye düşünüyorum. Gidecek. Bir de yani artık bir oyuncu menajeri değil, dava simgesi haline de geldi Ayşe Barım Türkiye'de. Doğru söylüyorsun. Ayşe Barım'ın bugün karar aşamasında hakim sorduğu zaman kendini savunacak mısın, ne diyorsun diye sorduğu zaman dedi ki aleyhimde tek bir delil yok dedi. Tabii, Dosyada tek bir delil yok aleyhimde. Benim bu suçu işlediğime dair. Tanık beyanlarında da aleyhimde hiçbir beyan yok. Hiçbir şahitlik yok. Ben bu suçu işlemedim dedi. Yani bu bir varsayımla cezalandırılıyorum demek istedi. Bu da hakikaten düşünülmesi gereken bir durum ama sonuçta tabii. mahkeme onu 12,5 yıla cezalandırdı. Bakalım temiz aşamasında üst mahkemede durum nasıl olacak? Ve deniliyor ki, soruyorlar, işte bana da yazmışlar, niye gelmedi Hande Erçel, Serenay Sarıkaya duruşmada, niye ünlüler yoktu bu sefer, hiçbir oyuncu gelmedi. Gelmediler çünkü onlar evine gidip gelebiliyorlar. Tabii. Ayşe Hanım hapiste değil. Ekim'in 24'ünden beri evinde, ev hapsindeydi. Evinde ziyaret ediyorlar, görüyorlar. Hasretleri bitti, destek oluyorlar evine gidip. Zaten duyduğuma göre o söylemiş, mahkemeye gelmeyin, gerek yok. Karar duruşmasıdır artık. Mahkeme zaten kararını, Zaten evet, her zaman destek oldular. her zaman destek oldular, evet. Destek. Halit Ergenç olsun, birçok oyuncu kendisine destek oldu. Ama bu oyunculuk yapan, onun etrafında olan kişilerin daha çok e, dizilerde ve projelerde yer bulması ile ilgili önceki zamanlarda Ayşe Barım'ın etkisi olduğunu duyardım. Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Peki, Yani kendi oyuncularını daha çok projeye, başka oyuncuların girmesi daha zor oluyordu.
O konuda zaten gündeme gelmişti aylar önce, değil mi Bilal abicim? Tartışmışlardı. Evet, o gündeme geldi o konu ve, bu gezi olaylarıyla ilgili yargılanması çok daha ağır bastığı için öbür olay geri planda kaldı ve hatta unutuldu bile. Ancak orada, Ayşe Barım'ın kendi oyuncularını ön plana çıkarıp onların, çok etkili işlerde oynaması, yer alması için kulisler yaptığı şeklinde genel bir kanı sektörde her zaman vardı zaten. Fakat o unutuldu. Oradan bir ceza, bir şey, hapis cezası falan şöyle öyle bir yargılama falan yok, söz konusu değil. Ama Tabii. ilgili idari kurumların, devletin ilgili idari kurumlarının yapacağı, araştırma sonucunda ancak bir para cezası, Çıkabilir. adli iletişime bir para cezası çıkabilir. Bir, işte, uyarı çıkabilir. Her meslekte var bu Bilal abicim. Sanki bizim müzik piyasasında yok muydu mesela e, ne besteler, ne bestekarlar, besteciler var ki sanatçıya şarkısını ulaştıramıyordu. O zamanki aranjörler, işte e, yönetmenler, müzik yönetmenleri böyle bir şey kurmuştu. Kendi yaptıkları bestelerini dinletirlerdi. Başka bir besteci getirse bile soliste dinletmezlerdi. Yani Ya, her meslekte var. Gazetecilikte de yok muydu Bilal abicim? Onu da var. en iyi sen bilirsin. Var. Her meslekte, bu tür şeyler oluyor ne yazık ki. Mobbing de oluyor, böyle kayırmalar da oluyor, torpil de oluyor her meslekte. Evet, dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum. Yayını paylaşırsanız çok daha memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşların abone olmasını, rica ediyorum ve özel üyelerimden Dilek Şenyurt'u görüyorum. Frankfurt, Almanya'dan özel abonem. Dilek, yoktun bir süredir, hoş geldin yayınıma. Rahatsız mıydın, Dilek Şenyurt? Nelida Manzano geldi mi? Nelida Manzano, Arjantin'den. Henüz göremedim. Caner Tuzcu, Ümran burada. Ümran moderatörüm Ümran Keleş burada. Caner'i de göremedim. Moderatörüm ve özel abonem Caner. Eee Mabel Matiz Nikli özel abonem. Ona da merhaba diyelim. O da sonra izliyor bizi, yayınımızı. Ve Delfina Dimasio Şili'den, ona da merhaba diyelim. O da daha sonra seyrediyor. Şili'den Delfina Dimasio. Caner burada diyorlar. Peki, Dilek Şenyurt, Caner burada dedi. Caner Karşıyaka, İzmir'den özel abonem ve moderatörüm. Eee, Moderatörlerimin işi de zor. Çünkü özellikle Onur Akay yayına geldiği zaman antiler doluşuyorlar. Eee Evet. Evet, eee, yani, Onur Akay'ın ve benim izleyicilerimin genelinin, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu, desteklediği, yani hakkını vermek bu. Onların hakkını, hak ettiğini veriyorlar. Başarılı insanlar tabii ki desteklenir. Bunu çekemiyorlar. Bunlar genellikle başka, ünlülerin, eee, hayranları. Gelip burada, işte, ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Onlara da moderatörlerimiz izin vermiyor. Peki. Eee, Evet, yapıyorlar. Ben sosyal medyada da bana gelen mesajlardan da anlıyorum Bilal abicim. Bir de Romalı Perihan nikli vardı değil mi bir izleyicimiz? Evet. Romalı Perihan, evet, Romalı Perihan uzun zamandır yok. Acaba Evet. gizleyip mi izliyor merak ediyorum. Seni de çok takip ediyor. Senin Biz bir yayın de şimdi Romalı Perihan uzun süredir yok deyince Bilal abicim bilmeyen de yanlış anlar. Ölmüş kadını yaşıyor zannediyor diyecekler. Tabii bu bir nick yani onu anıyor. O da eski değerli sanatçımızın ismiyle katılmış. Öyle oluyor değil mi? Öyle katılıyorlar herhalde onun için. Evet. Evet. Romalı Perihan tabii ki rahmetli oldu. Bu onu herhâlde çok seven bir hayranı bu arkadaş. Eee, Onun ismiyle devam ediyor. Banu Kabaş "Ben de buradayım." diyor. Banu Kabaş her yayında, eee, ilk gelenlerden biri ve her zaman da, sağ olsun destek olan izleyicilerimizden ve bizi tabii dünyanın her yerinden izleyen 75 ülke saydım geçen gün bizi izleyen dostlar.
Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu Bizim arada editörlerimiz 72'de kalmışlar Bilal abiciğim. Bugünkü doğru, afişte 72 yazıyordu. doğru. 75 olmuş. Gerçekten dünyanın her yerinden izlenmesinin sebeplerinden biri de dizilerimizin, özellikle Afra Saraçoğlu ve Ömer Ramazan Demir'in başarısı da, değil mi Bilal abicim? Tabii çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Her yerden çok seviyorlar. Malezya'dan izliyorlar, işte Singapur'dan izliyorlar. Tabii. Yani Kanada'dan izliyorlar. Güney Amerika'da pek çok ülkeden izliyorlar. Her yerden izliyorlar bizi. Dizilerimizin yurt dışındaki başarılarından dolayı destekliyorlar oyuncuları, sevdikleri oyuncuları. Afra ve Mert de başı çekiyor. Peki Hande Erçel de çok seviliyor. Serenay Sarıkaya'yı da Evet. seviyoruz. Bunları da söyleyelim. Ne yazık ki kayıplarımız var arkadaşlar. Sinemadan, dizi dünyasına ve tiyatrodan Görkem Arslan'ı, Kambolat Görkem Arslan'ı kaybettik. Çok başarılı bir oyuncuydu kendisi. 45 yaşında kalp krizinden vefat etti. Poyraz Karayel'de Sefer'di. Yer Gök Aşk dizisinde, Asi dizisinde, Çemberimde Gül Oya'da ve daha pek çok oyunda, dizide oynadı. En son bir boksörü canlandırdığı tiyatro, Çingene boksör Ruki'yi canlandırdığı tiyatro eseri 5-6 gün önce Ankara'da gala yapmıştı. İstanbul'a gelecekti oyunla. Ne yazık ki geliyorum storiesi ni attı ve dün gece o story'i attıktan bir süre sonra kalp krizi geçirdi evinde, vefat etti. Kambolat Görkem Arslan. Bugün bütün sayfalarda herkes arkasından, oyuncular, hayranları yorumlar yazıyorlar. Şıvgı Gerezi Eğitimli bir oyuncuydu. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı'ndan Bilal abicim. eğitimli ve Yani çok, çok evet, genç yaşta, mekanı cennet olsun. Kalp krizleri de çok genç yaşlara kadar düştü. Çok rastlıyoruz. Bazen ben ilk zamanlar bu aşıdan dolayı diyenlere pek aldırış etmezdim ama e, ara sıra da insan düşünüyor. Acaba öyle bir şey etkili oldu mu? oğlu Gurur Aydoğan 10 yıl önce yitirdiğimiz sevgili oyuncu Evet. annesi Oya Aydoğan'ı doğum gününde andı. Bugün Oya Aydoğan'ın doğum günü. Hayatımın en önemli varlığı, iyi ki doğdun anneciğim diye paylaşım yaptı. 10 sene geçmiş ya vefatın üzerinde. 2016. Çok iyi hatırlıyorum. 2016. Kantinde biz Bülent Ersoy'la bekliyorduk. Tuğba yine rahmetli, o da vardı. Hastanenin hemen Ortaköy'de Ulus'ta çıkarken hastanede bilinen o hastanede Bilal abicim. İşte çok üzülmüştü herkes. Çok e, yani herkes dualar etti ama maalesef kaybettik. Bülent Hanım zaten çok yakın dostluğu kaybetmişti. İlk röportajımızı Bülent Hanım'la orada yapmıştık. Aydınlık Gazetesi için. Ben o zaman orada yazılarım yayınlanıyordu. Öyle Evet. işte hala dün gibi hatırlıyorum. Ulus Mezarlığı'nda zaten ziyaret de etmiştik ki daha sonra da bize çok yakında Ortaköy'deki evimize. Mekanı cennet olsun. Tuğba da öyle. Sonra onu da işte kaybettik Bilal abicim. Ben hala Tuğba Amerika'da gibi hissediyorum. Hiç konduramadım. Tuğba ile çok daha yakın dostum ben. Yani dostluğum çok uzun yıllardır. Çok uzun konuşurduk sürekli. Çok büyük bir eksiklik, boşluk oldu bende. Ya Allah rahmet eylesin. Şıvka Gerez'i kaybettik önceki gün. 56 Evet. yaşında Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası rolünde hafızalara kazınmıştı. Şıvka Gerez maalesef kayıplarımız. İbrahim Tatlıses'te de çalışmıştı ilk yıllarında. Bravo. İbo Show'da. Değil mi? Dansla ilgili Bravo. başlangıcı sanıyorum. Evet. Bravo. Galatasaray e, milli futbolculardan Galatasaray Kulübü'nün Can Demir Berkman
Can Bartu'yla aynı dönemde Metin Oktay'la 92 yaşında vefat etti. Çok iyi bir defans, beton Can Demir derlerdi. Çok iyi bir defans oyuncusuydu. Onu da kaybettik. Ergin Ataman'ın basketbol milli takımının hocası, annesini kaybetti. Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Amin. Bunlar da Bilal hayatın abicim. içinde maalesef. İşte böyle. Evet, Bazıları evleniyor, bazıları vefat ediyor, bazıları ayrılıyor, değil mi Bilal abicim? Aşkları bitiyor, bazıları mutlu. İşte hayat böyle. Her şey yaşanıyor. Ayrılık deyince de e, Kubilay Aka da ayrılmış herhalde sevgilisinden. o konuya şimdi gireceğim ama öyle güzel bir yerdesin ki bir ayrılık, bir bukle bir şey söylesene. Bir şöyle kısa bir şey söyleyebilir misin? Var mı aklına gelen? Bir Ayrılık. ayrılık şarkısı var mı aklına gelen? Bir böyle bir kuple, Ayrılık, ayrılık, yaman ayrılık. Her bir dertten ala, yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ala, yaman ayrılık. çok güzel ya. Sesine sağlık. Öyle. Sağ ol Çok Bilal'cim. Biraz hafta sonu stüdyo çalışmasında çok fazla bütün gece şarkı söyledim. Biraz yorgunluk var sesimde. Daha tam olsun. yerine gelmedi. Sürekli tekrar okuduğumuz için stüdyoda. Olsun. Şiir Evet. rica edecektim ama aklında şiir kalmayabilir insanın. Şair de olsan. Onun için Ayrılık şarkı. Ayrılık aslında Bilal abicim çok ilginç bir duygu. E, Şiir yazdırıyor insana. Ya, Aşkın da ilk zamanları, daha böyle bir şeyler yaşamadan o aşkı hissetmeye başladığın zaman şiir yazabiliyorsun. İşte Ayrılık'ta ben bir şiir yazmıştım aslında e, yıllar önce ve birincilik ödülü almıştı bu şiir. öyle mi? Cemal Tahir vermişti ödülümü. Öyle mi? Ayrılığı şöyle anlatmıştım. Tarifi mümkün mü böyle duygunun? Geceyi gündüzü değil şaşırmak. Yorgun gözlerime tatlı uykunun haram olmasıdır sensiz yaşamak. Vay. Teselli kalmadı dayanmaz bu can. Bensiz de yaşar de sen hep öyle san. Bir kadeh içkiyle sakinin o an gönül almasıdır sensiz yaşamak. Yıllarla yarışan sevda başımda, hasretin pişiyor sensiz aşımda. Feleğe küslüğüm bu genç yaşımda, ömrün dolmasıdır sensiz yaşamak. Çok güzel ya. Böyle anlatmıştım Bilal abiciğim. Çok, Bunun gibi işte. Ara çok, sıra yazıyorum. Sosyal medyada da paylaşıyorum böyle. Afra ile Mert'in aşkı da bana ilham veriyor zaman zaman. evet. Onlarla ilgili gelişmeler duyunca ben öyle kendi yaşadıklarımın yanı sıra böyle büyük aşklardan da etkilenerek yazabiliyorum zaman zaman. Ne güzel. Bunu Sen de çok değerli bir şairsin Bilal abicim. Ben teşekkür, biliyorum, okuyorum şiirlerini. teşekkür ederim. Sen de serbest yazıyorsun, serbest vezinle. Teşekkür ederim. Şiirlerini görüyorum, çok duygulu ve serbest vezinde de yazarken bir ahenk var şiirlerinde. Ben çok beğeniyorum. Ben biraz böyle Cemal Safi ile yetiştiğim için Halil Soyer'le hece, kafiye öyle çıkıyor benden. Küçüklüğümden bu yana işte o da herhalde doğuştan olan bir şey. Bunu bestelemeyi düşünüyor musun, bu şiirini, ayrılık şiirini? Bunu tabii çok besteleyenler oldu. Semahat Özden Ses'ten tutun da birçok isim, Türk sanat müziğinin çok önemli isimleri, TRT repertuarında da var. Ya, bu şiir. Bu. Öyle mi? Ben hiç bestelemedim ama o kadar çok kişi besteledi ki albüme de okundu. Devlet sanatçısı çok değerli.
bir isim. Savaş Ay okudu Öyle ve mi? yorumladı. Ben nasıl atladım? Rahmetli. Tabii çok sevilen bir şiirimdir bu. Çok güzel. Birincilik almıştı. Çok Böyle, evet. çok güzel. Yüreğine sağlık güzel kardeşim. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Birdenbire sanata geçtik. Ama sanat magazinin iç içedir İç zaten içedir. Bilal abi, değil mi? İç içedir. Ben de zaten Kanal 6 Haber'deki köşemde her hafta şiirlere de yer vereceğim. Bana şiir yazanlar da göndersin. Bilal Özcan şiiri de olacak. Bu haftaki köşemde TRT sanatçısı Cengiz Han Sönmez'in bir şiirine yer verdim. Biraz şiirle böyle insan dinleniyor, değil mi, böyle bir ortamda Bilal abicim, yaşadığımız bu şeyler, Çok bu sorunlar, birçok şeyle insanlar, ekonomik şartlar olsun, ne bileyim, işte şiir nefes aldırıyor bence. çok doğru Kelimeler söylüyorsun. çok önemli, duygular, satırlar, hepsine işte kulak vermek lazım. Ben de e, kim yapardı? Takvim gazetesinde hep köşesinin altına şiir koyardı. Hakkı Hakkı Yalçın. Yalçın. Hakkı Yalçın. Evet, evet. Hakkı Yalçın. Ben de bunu başlatayım yeniden dedim. Çok güzel yaptın. İyi yaptın. Hakkı Yalçın da çok güzel şarkıların söz yazarıdır. Aynı Tabii, zamanda. tabii. Çok Evet, başarılı, çok ünlü bir söz yazarıdır. Ona da buradan selam evet. olsun Hakkı arkadaşımıza. Evet. Biraz evvel senin giriş Selamlar, yaptığın, sevgiler. biraz evvel senin giriş yaptığın konu. Adam yok dedim, alasını buldum demişti. Hafsanur Sancak tutan Kubilay Akay'la tanıştıktan sonra. Ancak 1,5 sene sürdü ilişkileri ve ilginç bir şekilde ayrıldılar. Onlar ayrılmadan evvel yani aşkları biteli 10 gün bile olmadı. Biz burada yayında ya Arzu Hanım'la ya da İpek Hanım'la şeyi konuştuk. Eee, Sevgilisine Hafsanur Sancak tutan çok halı sahada maç yapıyor, sakatlanma riski var diye sağlık sigortası yaptırıyor. Jest yapıyor, ona sağlık sigortası hediye ediyor. Ve Kubilay Aka da ya diyor bunu benim anam babam yapmaz diyor ya diyor. Ne güzel bir davranış diyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine diyor. Ertesi gün e, fotoğrafları sildiğini öğreniyoruz Hafsan'ın Sancak Tutan'ın. Şimdi de birbirlerini takipten çıkmışlar. Tamamen bitmiş. Ne diyorsun Evet. Onurcuğum? Ben bu konuyu Bilal abicim sen söyledikten sonra araştırdım. Hatta şöyle bir şey, Hafsanur Sancak Tutan demişti değil mi onu, adam yok bu Evet, piyasada diye. evet, evet, İşte ben evet. ama yani adam da kalmadı, yani o kadar çok doğru adamı ararken de çok gezdi yani. Hatta e, Afra bile onunla aldatılmıştı değil mi? Ya, Birinci Mert ya, Yazıcıoğlu onunla aldatmıştı Afra'yı. ya. Afra duymuştu bunu. Darma Duman dizisinin de Mert Yazıcıoğlu'yla başrol oynayınca orada gönlünü kaptırmıştı Yazıcıoğlu'na. Evet. Ki Yazıcıoğlu Evet. Afra Saraçoğlu'yla 4. senesindeydi sevgili olarak o günlerde. Evet, Yeni de Yalı Çapkını dizisi başlamıştı. Mert Ramazan Demir'le sonra böyle bir elektriklenme sonrasında başladı. evet. Ve aşk yaşamaya başladılar ama ayrıldıktan sonra herkes Afra'nın işte aldattığını o ara konuştu Yok, falan Mert çıkınca, ama öyle bir şey yoktu. yoktu. O zaman da konuşmuştuk. Hatta siz de televizyondaydınız sanıyorum ki, ben de açıklamalar yapmıştım, gündeme gelmişti. Evet, Doğruyu açıklamıştık Bilal abicim. Sen de tabii, açıklamıştın, ben de tabii, açıklamıştım. tabii. O zaman daha canlı yayın yapmıyorduk. Ya da yaptıktan sonra siz programa geçmiştiniz. Ben bu konuyla ilgili benim duyum aldığım, zaten o konuyu da öğrendiğim kaynağımı aradım biraz önce sizinle ön görüşme sonrasında. Evet, Hafsanur Sancak Tutan'ın aldatıldığını söyledi bana. Yani gözüyle görmüyor ama yakın çevresi ona söylemiş. E, Bir arkadaş ortamında yaşanan bir şey olmuş. Yani öyle bir aşk değil de tek gecelik bir ilişki gibi diyelim. Ya da işte o gün
ona yakınlaşma onu kızdırmış ve bu ilişkiyi bir anda böyle kesiyor. Yoksa çok aşık. Yani barışabilirler bile, belli bile olmaz. Araya girenler bile varmış. Yeniden barışabilirler. Onlar da bayağı birbirine aşık. Kubilay Aka da onu çok seviyormuş. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Evlenmeyi bile düşünüyorlarmış, yani o kadar. Ama işte bir ortamda böyle bir şey yaşandığı onun kulağına gidince e, herhalde böyle bir nokta koydu ya da ara verdi ya da ona biraz işte ders veriyor. Ama bence barışacaklar. Barışırlar mı diyorsun? Ben o yönde hissettim konuştuğum kişiden. Ee, Bakalım. Yani Bayağı aşıklardı. Sen ne hissediyordun Bilal abicim? Bilmiyorum, uzaktan onların açıklamalarını. evet, evet. Hep mutlulardı, el ele çıkıyorlardı. Yani evet, ben samimi buluyordum elbette. Hafsanur Sancak Tutan Tabii. zaten seviyordu. Zaten çok seviyordu. Kubilay Aka'ya da şans vermiştim kendi adıma. Ya o adam bir seneyi aştı. Bu kızdan başkasıyla hiçbir şey Evet. duymuyoruz. Yoksa o piyasa küçük. Her ne kadar büyük de gözükse her oyuncunun her dizide tanıdıkları var. Teknik ekipten, oyunculardan, mutlaka Hafsanur'un kulağına bir şey gelir. Kubilay Aka bir yanlış yapsa demek ki uslu duruyor çocuk. Demek ki o da çok aşık diye düşünüyordum. Ancak bana da dediler ki ya bu Miray Daner'i aldattığı, Miray Daner'le ayrılmasına sebep olan Hilal Altınbilek'le tekrar görüşmeye başlamış. Hatta Hilal Altınbilek'i takibe almış dediler Kubilay Aka için. Ya öyle bir çapkınlık, öyle bir çılgınlık artık yapar mı dedim ya. Niye yapsın filan. Bunu bana söyleyen de yemin billah söyledi. Ve oradan delirmiş Hafsanur Sancaktutan. Sen Hilal Altınbilek'i niye Belki de takip alıyorsun? belki de onunla görüştü Bilal abicim. Bana kim olduğu söylenmedi görüştüğü kişinin. Olabilir de yani. Olabilir de, o da olabilir. Yeni bir Ama olabilir. bir gün ya bir ortamda bir arada olmuşlar. Ben onu duydum. Ya ya ve şimdi fotoğrafları silince ve res çekince Hafsanur Sancaktutan e, Kubilay Aka bir ara pişmanlık duymuş yaptığından dolayı bu yeni olay Tabii. ve storiesinde işte kendisini affettirmek çabasıyla işte bazı böyle şarkılar giderli ona gönderiyormuş. Yani onun o mesaj olarak yani barışmak istediğini anlattığı e, ifade eden şarkılar paylaşıyormuş. Affedilmesi için aracılar gönderiyormuş filan, bir şans daha istiyormuş Hafsanur Sancaktutan'dan, ama böyle yaparsa, kızın üzerine böyle giderse geri teper. Çünkü Hafsanur'u tanıyanlar e, affedilmeyi aldatılmayı affetmez diye de söylediler bana. Bilmiyorum yani, senin dediğin de olabilir yani, barışmada olabilir. Çünkü aşık insanlar biraz doğru, mantıklı düşünemez. Mantıklı düşünemez. Çok Affedebilir büyük de. bir aşk varmış. Yani bayağı bir zor günler geçirmiş diye duydum bunu duyunca. İşte daha yeni olmuş bu olayda. Kısa süre önce Değil duymuş mi? yani. Herhalde yeni silmeye başladı. Ben görmedim ama henüz. Sildi mi? Fotoğrafları da mı sildi? Fotoğrafları sildi. Önce fotoğrafları siliyor. Önce Evet. fotoğrafları siliyor. Tepkisini öyle ortaya koyuyor Hafsanur Sancaktutan. Ve ondan sonra da işte herkes kendi yoluna. Takipten çıkıyor. Sonra da takipten çıkıyor. Takipten daha yeni çıkıyor. Aradan biri 3-5 gün geçtikten sonra takipten çıkıyor. Yani Kubilay Aka da artık aklını başına alsın ya. Bu insanların da annesi babası var. Bu kızlar da insan evladı. Yazık değil mi ya? Kızların Tabii. gururuyla böyle oyna 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 nereye kadar? Yani sana ne kadar da güzellik yapıyor kıza bak ya. Yani sağlık sigortası hediye ediyor. Sakatlanır halı sahada sevgilim, Değil mi? hastaneye gidince para ödemesin diye. Ne düşünceli insanlar ya, değil mi? Ne düşünceli bir insan. İşte çok da büyük bir aşk olduğunu da gösteriyor Bilal abicim. Öyle değil mi? Çok da Evet. çok da büyük bir aşk olduğunu gösteriyor. Yakıştırıyorlar da ikisine. Ben hep duyuyorum insanlardan. Ee,
belki affeder. Bana bugün söylenen o yönde, devreye girmiş arkadaşlarım, yakın arkadaşları. İşte biraz böyle herhalde o ortamda alkol falan da varmış. Ondan dolayı olduğu falan söylenmiş. Bakalım affedecek mi, göreceğiz. Evet. Affedecek mi göreceğiz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız ve Onur Akay'ın bu konuda söyleyeceği çok ilginç bir gelişme var arkadaşlar. Ama ondan önce bu Danla Bilic'le ilgili bir ilginç bir e, mahkeme duruşması yaşandı. Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin. Biz bu çocuğu nereden hatırlıyoruz? Danla Bilic'i ayrılmışlardı Danla Bilic'le ve Danla Bilic'i ayrıldıktan sonra sıkıştırıyordu ve kıza hakaret ediyordu. Kıza şiddet uyguluyordu. Hatta tokat atmıştı, yumruk atmıştı. Böyle birkaç kere kızı darp etmişti. Ünlü fenomen Danla Bilic'i. Biz de televizyonda bunu yorumlarken bu çocuk kafadan sakat herhalde. Nereden buldu bunu dedik. Sonra öğrendik ki Atlı Spor Kulübü'nde İstanbul'da at binerken tanışmışlar. Bir de zengin aile çocuğu. Fakat sonra iyice tanıdıktan sonra da pişman oluyor. Ayrılıyor. Vay sen misin beni bırakan? Berk Çetin Danla Bilic'i takip ediyor ve darp ediyor birkaç kez. Şimdi 5 ay hapis cezası aldı. Kadına karşı basit yaralama suçundan. Savcı 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası iddianamede talep etmişti. Mahkeme 5 ay. Pişmanım dedim hakime çünkü pişmanlık gösterdi diye. Bu Zaten caydırıcı değil yatarı ama. da yok. He? Pardon efendim. Tabii değil. Caydırıcı değil. Yani Yani tabii zaten pişmanlık önemlidir, iyidir ama Bilal abicim, caydırıcılık bence daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah pişmandır ama yani burada işte şartlı salıverme var herhalde ama bir de işte bir kadının şartlı hatırlamak salıverme. istemediği o anlar var. Evet, şartlı salıverme. Yani bunu bir daha yaparsa hapse girecek. Bir daha böyle bir şey Tabii. yaparsa ama yani yine de caydırıcı değil. Şimdi bu kadın yediği yumrukla kaldı. Yediği tokatla kaldı. Hakaretlerle kaldı ve yani o süreçte kafayı yemiştir tabii. Psikolojik tedavi görmüş. Hatta sicilinde bile görülmeyecek. Yani sabıkanız var mı dendiğinde yok diyecek. Oysa sabıkalı. Yani Aynen öyle. Aynen haklısın. tabii. Yani nedir bu kadınların çektiği ya Onur Akay? Yani ki bu çocuk bak Atlı Spor Kulübü'ne giden demek ki hali vakti yerinde varlıklı bir ailenin çocuğu. Yani bu iş parayla da alakalı değil, değil mi? Yani Değil. Değil. Herhalde bu bir kafa yapısı Bilal abicim. Eğitim de çok önemli. Eğitimli bile olsa biraz da aileden gelen yetiştirme tarzı da var. Ee, Yani haklısın. ailede de görüyorsa bunu sonra devam ettirebiliyor bazı Çok doğru kişiler. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evde baba anneye Evet. yapıyorsa, böyle bir şiddet uyguluyorsa, Evet. yani eziyorsa Mesela biz ailede hiç böyle şiddet görmedik. Tartışma olur tabii her zaman. Ama şiddet hiçbir zaman görmediğim için ben de kimseyle böyle hayatta kavga etmedim Bilal abicim. sen hiç yapamazsın, sen fiske vuramazsın. Sen Evet. hiç diyemezsin Kimseyle kavga tavuğa. etmedim. Zaten şey bile kavga bile yok. Evet. Sen yapamazsın. Sen tavuğa kış bile diyemezsin. Ben seni bilmez miyim Onur Akay? Canım benim. Özledim seni. Ee, Ben de Bilal abicim, yaz gelsin bir araya geleceğiz inşallah. evet, evet. Bodrum'a giderken son 2 yaz Bodrum'a giderken hep Onur Akay'a uğruyoruz. Yolumuzu o tarafa çeviriyoruz. Onur Akay'ın evine doğru, Akçay'a doğru. Çok mutlu Sahilden oluyoruz. inmeyi tercih ediyoruz ve Onur Akay'ı ve ailesini ziyaret ediyoruz 3-4 saat. İnşallah Allah izin verirse bu yazda şimdiden yerimizi ayırtalım. Amin inşallah. Geleceğiz. Sitedeki komşularımız bile bekliyorlar. Çok sağ Hatta olsunlar. bir başka komşumuz da
Bilal Özcan geldiğinde ne olur bize de haber verin Ah dedi. canım Sizi çok benim. seviyorlar Bilal abicim. Sağ olsunlar. Ben de senin komşuların çok Orçun'a söylemiş. Orçun öyle mi? söyledi bana. Karşılaşmışlar geçtiğimiz günlerde. O tabii Onur nasıl diye sorunca Bilal Özcan'la şu anda canlı yayındalar demiş. Aa ne olur geçen geldiğini fotoğraflardan gördük. Ah canım. Emel Hanımları çağırmışsınız. Bizi de çağırırsanız çok seviniriz dediler. Ben de memnun olurum onlarla tanışmaya. İnşallah. Emel Hanım da yine turşu hazırlayacakmış size. Oo. Turşularını. O da bana soruyor. Ne zaman kurmak lazım diye. Çok tatlı Emel teyze de. Buradan sevgiler ona da. Sevgiler sağ olsunlar. Turşusu da harikaydı ama değil mi Bilal abicim? Çok Bize de verdi güzeldi. o gün. Ya çok Evet, güzeldi. yaz turşusu. Hayatımda yediğim en güzel kornişon turşusuydu. Çok güzel. Evet. Sağ olsunlar. Onlara da çok selam söyle lütfen. Evet, sevgili Onur Akay, bugünkü yazını okudum. Çok enteresan bir yazı yazmışsın. Bize de zaman zaman Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir cephesinden haberler geliyor ama bu senin alıp yayınladığın haber çok enteresan. Lütfen sen anlat. Evet, başlık da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında mutfaktan gelen buhar diye yazdım Bilal abicim. Enteresan bir başlık. Tabii siz de duydunuz sanıyorum ki Afra Saraçoğlu sette üşütüyor insanlar, ince giyiniyor, işte çok uzun süre çekimler sürüyor. Sahnede de öyle ince giyiniriz mesela terliyorsunuz, korunamazsanız Evet. birden rahatsızlanabiliyor insan. Yağmur sahneleri oluyor, vidanjörler eskiden yağmurlar yağdırırdı klip çekimlerimizde. Sıcak arabalar, küvetli oteller ayarlarlardı. Çok su yiyorsun. Tabii. Soğuk havalarda Bilal abicim. İşte onları tam yapılamıyor. Yapılsa bile hastalanıyor insan. Hastalanmaz mı? Yani. Şimdi burada Afra Saraçoğlu o bundan evvelki bölümde Abi dizisinde yağmurlu bir ortam ve taş yaralanıyor, düşmesi lazım. İşte taşın üzerinde Evet. yaralanmış ve çekim orada yapılıyor. Tekrar sahne, tekrar çekim. Kolundan vurulduğunda. Evet, kolundan vurulduğunda yerde ıslak zeminde kim bilir kaç dakika yattı kızcağız orada. Zaten o Tabii. sahnelerde hastalandı. Lütfen devam et. Çok sayıda kaç kere çekim olmuştur yani. Tabii. Çok zor. Ben de daha dizide oynadığım için mahallenin muhtarlarında Şöhretler Kebapçısı'nda biliyorum Bilal abicim. Zaten hiçbir şey öyle sahne olmasa bile beklerken bile insan üşüyebiliyor. Çıkıp giriyorsunuz sürekli karavana olsun ya da kulise. İşte ondan dolayı da bir böyle üşütme, gribal durum gibi antibiyotik tedavisi görmüş. Evet. Araları da çok iyiler Bilal abicim. Ne güzel. Araları da çok iyi. Aşklarında çok iyiler. Tabii böyle gizli kapaklı devam ediyor. İkisi de aynı yapım firmasında, ayrı projelerde, başka partnerlerle inandırıcılık yaratmaları açısından çok büyük bir şanssızlık yaşıyorlar. Bir türlü kurtulamadılar bundan Bilal abi. Yıllardır vallahi hep Evet. böyle kapalı kapılar ardında. Ama araları iyi. İşte hastalanınca dün akşamki diziyi birlikte izlemişler. Abi dizi Sağlık durumu iyiymiş. Artık sete dönüyor. Dönmüş de olabilir. dönmüş diye Ee, dönmüş diye. Dönmüştür. İyi yani. Düzelmiş. Ama Mert Ramazan Demir de ona paça çorbası yapmış. Aa. Evet. Ya Yapmamış yani. Yani yaptırmış. Kendi yapmamış. Evet. Isıtmıştır o. Isıtmıştır o mutfak. Tabii. İşte yani. Buhar oradan Ben çıkıyor. yapmış dedim yanlışlıkla. Evet. Buhar dediğin oradan çıkıyor. Buhar Tabii. Sıcak içilir. sıcak O da bayağı da faydalı. Öyle Of. rahatsızlıklarda çok iyi gelir. Of. İşte ben de bunu duyduktan sonra paça çorbası ile ilgili yazı yazarken paça çorbasına bakıyordum. Tariflerine de. Ben de çok güzel çorbalar yaparım. Yemekteyiz birincisiyim Bilal abicim. Ya biliyorum. Evet. Derken bir haber çıktı karşıma.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi. Eee, ya unuttum Neydi ya. ismi? Neyse, Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı. Herkes anladı, evet. O da paça çorbasının adını değiştirmiş. Şaşırdım birden. Allah. Kolajen çorbası yapmış. Aslında Kolajen. güzel de olmuş. Güzel. Hoşuma da gitti. Bol kolajenli Yani olduğu için paça. hayvanın kafasını ve ayaklarını kaynatıp içelim demek yerine kolajen çorbası daha güzel olur. Güzel. Sonra bu benim dikkatimi çekince okudum falan. Hürriyet yazarı da Savaş Özbey, Kelebek 2 yazarı da o da çok güzel, o da beğenmiş. Tamam bu oldu demiş. Peki e, işkembeye ne koyacağız ismini demiş. Ben de ona Anadolu detoksu koyalım diye yazdım. O da Anadolu detoksu olsun. Onlar gerçekten faydalı. İşte Çok güzel. böyle yani araları çok güzel. Rahatsızlandığında da çorba yapması da bunu çorba götürmesi yani yaptırması. Kime Çok yaptırdı bilmiyorum. Belki bir restorandan aldı iyi yapılan bir yer olabilir. veya da bir tanıdığına mı yaptırdı bilemiyorum. Ama şunu da duyuyorum ki ailesi Mert'in ailesi de Afra'yı çok seviyorlar. Çok seviyorum. Sürekli soruyorlarmış rahatsızlığında. Bilmiyorum ailesi biraz tabii uzak. Şile'de yapıldığını sanmıyorum ama yani ailesi de Afra'yı çok seviyor. Afra'nın ailesi de e, Mert'i çok Mert'i seviyor. seviyor. Zaten Mert'in e, ailesi, babası özellikle Afra'nın her türlü paylaşımında beğeniyormuş diye duyuyorum. Doğru, beğeniyor. Hala. Doğru, Evet. doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok güzel bir gelişme bu, çok güzel. Onlar ilişkilerini, aşklarını gizli saklı yaşasalar da işte böyle, haberler kulağımıza geliyor. Sevgili Onur Akay, her zaman, Tabii. her zaman onlarla ilgili, çok güzel haberleri de getiriyor. Sağ olsun, Yani var olsun. Bilal abicim bazen işte bu ekranların ışığından daha çok ısıtan da mutfaktan gelen o küçük buhar da olabilir. Evet, evet, çok doğru. Değil Çok mi? doğru, çok doğru söylüyorsun sevgili Onur Akay. Peki yarın, İzmir'e geçiyor musun? Evet, yarın Perşembe. yarın müzik çalışması başlıyor benim Bilal abicim. Evet. İşte yarın akşam, cuma ve cumartesi akşamı Müzik stüdyo çalışması, müzikle ilgili çalışmalar oluyor. Pazar günü dönüyorum, dinleniyorum. Pazartesi, salı da işte her çarşamba yayınlayacağım. Kanal 6 Haber'deki köşe yazımı ve bizim Onur Akay Medya'daki yazımı yazıp magazini takip ediyorum 2 gün canlı yayınımız için. Bir de gece 3'lere kadar pazartesi salı romanı bitirmekle uğraşıyorum. Yayın evi bekliyor. İşte final sahnelerindeyim artık. Tabii Çok baştan sona tekrar okuyorum sürekli tabii, tabii. kaçıncı defa. Ondan dolayı vakit de alıyor. Tabii. Leo da yanımda. O da Ah ben canım, yatmayınca yatmaz yanımda uyur. Bütün kitaplarım da hep yanımdaydı. ne güzel. Onunla birlikte yazıyoruz. Onun için de Bilal abicim bir tek bu çarşamba günü müsait olabildim Doğru, böyle canlı yayına. Her doğru. çarşamba inşallah çok rahatım çarşamba günleri. Bilal Özcan TV'nin bu değerli izleyicileriyle buluşmak beni mutlu edecek. Canım benim. Ben de çok mutlu oluyorum seni konuk olarak aldığım zaman. İzleyicilerim de seni çok seviyorlar. Görmekten çok memnun oluyorlar. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar yayınıma geldiğin için. Ben de Türkçe çalışmaları sonrasında kitap çalışmalarını bitirince boş günüm çok olacaktır. Yine sizin boş gününüz olursa ikinci yayınımızı da yaparız tekrar Çok Bilal mutlu abi. oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ailene çok selamlar, sevgiler, saygılar. Benden de Sağ ol, Özcan ailesine çok çok selamlar herkese. Sevgilerimle sağ ol. izleyenlere de buradan mutlu bir akşam dilerim. Güzel bir hafta geçirsinler inşallah. İnşallah. Haftaya çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Dostlar çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel ülkemin her köşesinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizi takip eden seyircilerimize bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.